Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni bir marka challenge videosu ile karşınızdayım. Ünlü bir markaya ait olan çok güzel bir çantanın bugün sizlerle çalışmasını paylaşacağım. Harika bir model yapmanızı tavsiye ediyorum. Çantanın eni 38 santim, yükseklik 33 santim ve derinlikte 9 santim. 420 gram kağıt kullandım. Bunu da belirtmek istiyorum. Modelimizi şu şekilde yakından paylaşmak istiyorum. Uzun bir dikdörtgen parça ördük. Üzerine tekrar şerit şeklinde trabzanlı model uyguladım. Ve 2 tane de yan körük yaptık. Görünüşü bu şekilde. Deri askı kullandım. Çantanın içi de şu şekilde. Oldukça derin, kullanışlı, güzel bir çanta oldu. İçini ben daha sonra astar yapıp o şekilde orta kapanma yerine çıt çıt kullanacağım. Yine de astarsız olarak da kullanabileceğiniz şık bir çanta. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz kese kağıdı rengi kağıt kullanacağım ve bir de tığ numarası 3,5 mm bir tığ kullanacağız. Çantamızı örmeye geçmeden önce burada zincir sayısı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çantamızı istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz. Burada yapacağımız model 3 ve katlar üzerinde oluşmakta. Yani çekeceğiniz zincir sayısı 3, 6, 9, 12, 15 gibi 3'ün katı bir zincir olacak ve artı 2 tane fazladan zincir çekmeniz gerekiyor. Örneğin ben burada 60 tane 3'ün katı olan 60 tane zincir çekeceğim. Sadece üzerine 2 tane de fazladan zincir olacak. 62 tane toplamda zincirim olmuş olacak. Şimdi ipimi aldım. İlk burada ipimi kilit yapacağım. Ve bunu zincirden saymayacağım. Şimdi buraya toplamda 62 tane zincirim olacak. 3, 4 zincirimi çekip geliyorum. Ben burada 3'ün katı olan 60 tane zincir çektim. Burada daha da zinciri büyütmek isterseniz 63, 66, 69, 72 bu şekilde ilerleyecek veya üçer üçer zincir sayınız azalması gerekiyor. Şimdi 60 tane zincir çektim ve artı 2 tane fazladan zincirim olacak. 1 ve 2. Şimdi burada sondan sayıyorum. Sondan 1, 2, 3, 4 tane zincir atlıyorum ve 5. zincirin içine batacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. 5. zincirin içine batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Önce ikisini bir çıkarttım. Tığımda kalan 2 ilmeğin ikisini çıkarttım. Bu şekilde ilk ikili trabzanı yaptım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Yine aynı zincir boşluğuna batıp buraya bir tane daha ikili trabzan yaptım ve son yine aynı noktaya yine bir tane daha ikili trabzan yaptım. Toplamda 3 tane ikili trabzan yaptık. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi yanındaki zincirden itibaren sayıyorum. 1, 2 tane atladım ve 3. zincir boşluğuna buraya aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 ve 3. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Yanındaki zincirden itibaren sayıyorum. 1, 2 tane atladım ve 3. zincir boşluğuna batıp buraya tekrar yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 ve 3. Bu şekilde tekrar 2 zincir atlayacağız ve 3. zincir boşluğuna yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapacağız. Aralarda zincir olmadan ve buradaki 2 tane zincir boşluğu atlayacağız. 3. zincire tekrar yine aynı noktaya 3'er tane ikili trabzan şekilde ilerleyelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Son zincirin içine 3 tane ikili trabzan yaptım ve bu şekilde sıramı tamamladım. Ve bir sırada burada oluşan üçerli grup trabzan sayım 20 tane oldu.
Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Bir üst sıraya çıkmadan önce sizlere bu şekliyle ölçüsünü vermek istiyorum. Tam 38 santim eninde. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Kenarda burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce bakın ilk boşluğun içine buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bakın aralarda zincirimiz olmayacak. Bir sonraki boşluk. Yine tekrar buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 ve 3. Tekrar yine bir sonraki boşluğa yine buraya 3 tane daha ikili trabzan yapacağız. 2 ve 3. Bu şekilde her ara boşluklara buradaki yere 3'er tane ikili trabzan yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Sıranın sonuna kadar bakın buraya kadar 19 tane üçlü grup trabzanı yaptım. Son boşluğa 20. üçlü grup trabzanımı oluşturacağım. Bakın son boşluğum burada. Kenarda duran son boşluğun içine buraya son 20. üçlü grup trabzanımı buraya bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi 3. sıraya geçeceğiz. 3. sıra için yine kenarda 3 tane zincir çekeceğim. Ve örgümün arkasını çevirdim. Her sırada 20'şer tane üçlü grup trabzanımız olmuş olacak. Şimdi 3 zincir çektim. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın ilk boşluğa batıp buraya 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Tekrar bir sonraki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Bu şekilde her boşluğun içine 3'er grup trabzanlarımızı oluşturalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son boşluğum kaldı. 20. üçlü grup trabzanı buraya yapacağım. Son boşluğun içine son 3 tane trabzanı yapacağım. Ve 3. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Bir sonraki sıra için yine kenarda 3 tane zincir çekeceğiz. Örgümüzün arkasını çevirip yine ilk boşluğun içine 3 tane üçlü grup trabzan oluşturacağız. Her boşluğa 3'er tane üçlü grup trabzanlarımızı yapacağız. Sıra sonuna geldiğimiz zaman yine son boşluğa da 3 tane trabzan yaptıktan sonra yine kenarda 3 tane zincir çekip ondan sonra çantamızın diğer tarafını çevireceğiz. Bu şekilde hep sıramız aynı tekrarından oluşmakta. Bu şekilde modelimizi yapalım, büyütelim. En son sizlere ne kadar ördüğümün bilgisini paylaşacağım. Parçayı ben yeterli yükseklikte ördüm. Bakın görünüşü bu şekilde. Uzun bir dikdörtgen parça ördük. Sizlere hem sıra sayısı vereceğim hem de ne kadar ördüğümün ölçü olarak da bilgisini paylaşacağım. Burada üçerlik grup trabzan sayım toplamda 40 sıra ördüm. 40 sıra oldu. En son sıramı tamamladım. Bir tane zincir çektim ve ipimi koparttım. Burada hem de sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. Parçanın eni 38 santimdi. Boy olarak da ölçtüğüm zaman 63 santimde uzunluk var. Şimdi bu şekilde dikdörtgen parçayı hazırladık. Şimdi üzerine tekrar model uygulayacağız. Birleştirme yapmadan ilk önce bu dikdörtgen parçaya üzerine yine üçerli grup trabzanlarımız oluşturacağız. Hazırladığımız dikdörtgen parçanın burada çantanın taban ve yan kısmı ayarlamaları yapmamız gerekiyor model yapmadan önce. Ben şu şekilde ayarlamamı yaptım. Çantanın
ön kısmı için saydığım zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17 sıra ayırdım. Bakın 17 sıradan sonraki hemen kenara işaretleyici taktım. İki tarafa da işaretleyici taktım. Burası bizim taban kısmı olacak çantanın. Şimdi sayıyorum tabanı için 2, 4, 5, 6, 6 sıra çantanın tabanı için ayırdım. 6. sıranın tam kenarına işaretleyici taktım iki taraflı. Ve tekrar diğer kenarı da saydığım zaman yine 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. 17 sıra iki tarafta çantanın ön ve arka yüzünü oluşturacak olan 17'şer sıra olarak ayırdık. Tabanı için de 6 sıra olacak şekilde ayırdım. Toplamda 40 sıra oluyor. Şimdi dikdörtgen parçamın üzerine model uygulayabiliriz. Dikdörtgen parçayı ben ikiye katladım. Bakın başladığım parçaya başladığım zincirli kısım burada. Trabzan olan düz yeri, bakın şurası ters, bu taraf düz. İlk sıra yaptığım trabzanlı yerin düz kısmını çantanın ön, yani çantanın düz tarafı yapacağım. Bu şekilde ikiye katladım. Şimdi sol taraftan başlayacağız. Burada tekrar üçerli grup trabzanlarımızı oluşturacağız. İpimi burada aldım. Alttan biraz ipi fazladan bırakıyorum. Bunu gizlemek için kullanacağız. Çok kısa bırakmayalım. İlk burada kilit yaptım. Bu şekilde ipimi ayarladım. Şimdi burası bizim parçanın başladığımız zincirli kısım. Yukarıda kalıyor. Burası bizim çantanın ağız kısmı olacak. Ağız kısmı olacağı için bakın biz buradan itibaren örmeye başlayacağız. Bir sıra atlıyorum. İkinci sıradan şu şekilde yukarı doğru çıkıyorum. Tekrar bir sıra atlayacağım. İkinci sıra tekrar buradan örüp yukarı doğru çıkacağım. Hep bu şekilde ilerleyecek. Bir sıra atlayacağım. İkinci sıra tekrar örmeye başlayacağım. Şimdi şu şekilde rahat örebilmek için kendime doğru şu şekilde çeviriyorum. Bakın çantanın alt kısmı sol kenarda kaldı. Zincirli kısım, bakın burası çantanın alt kısmı sol tarafta kaldı. Şimdi bakın ben tam şuradan başlayacağım. Buradaki boşluktan başlayacağız örmeye. Bakın 3 yerde noktada burasını öreceğiz. Şimdi ilk önce ipimi aldım. Hemen şuradaki bakın ilk boşluk değil, ikinci boşluktan tığımı battım. Buraya sık iğne yaparak ipimi bağladım. Tekrar buraya bir tane zincir çektim. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın şimdi bizim üçerli grup trabzan yapacağımız nokta. Bakın bir sıra atlıyorum. İkinci sıranın buradaki üçerli grup trabzanın şu aralardaki boşluklara yapacağım. Modelimi uygulayacağım. Bakın şöyle. Bir zincir çektik. Buraya 3 tane ikili trabzan. Bir, aynı boşluğa batıyorum. 2 ve 3. Şimdi tekrar bir sonraki bizim boşluk, bakın şuradaki noktaya batacağım. Daha sonra da hemen bakın sırasını takip ediyorum. Bir sonraki boşluk. Buraya batacağız. 3 trabzan yaptım. Şimdi bir sonraki boşluğa batıyorum. Yine buraya 3 trabzan, aynı noktaya. 2 ve 3. Şimdi iki tanesini yaptık. Şimdi üçüncüsünü de bakın hemen sıramı takip ediyorum. Bir sonraki boşluk. Üçüncü boşluğa tekrar buraya 3 trabzan. Bu şekilde bakın 3 tane boşluğa modelimi uyguladım. Şimdi yukarı doğru bu ipi sabitleyeceğiz.
İlk sıramı burada tamamladım. 3 tane model uyguladım. Şimdi bu sıramı bağlayacağım. Kenardan saydığım zaman 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa ipimi sabitleyeceğim ve ilk sıramızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Tam bakın devamındaki noktaya, yani üçüncü boşluğa kenardan sayınca üçüncü boşluğa batacağız. Önce bir zincir, üçüncü boşluğa batıp buraya bir sık iğne yaptım. Üzerine de bir tane zincir çekip ben burada ipimi koparttım ve burada ipimi çıkarttım ve bu ipi sıkıştırıyorum. Bu şekilde modelin ilk sırasını tamamlamış olduk. Ben dikdörtgen parçayı açtım. Burada parçanın zincirli kısım, başladığımız yer, yani çantanın ağız kısmı sol kenarda duruyor. Bu şekilde koydum. Şimdi ikinci model sırasını yapacağım. İkinci model sırasını yapmak için biz burada bir sıra atlayacağız, ikinci sıraya model yapacağız. Bir sıra atlayacağız, ikinci sıraya model yapacağız. O şekilde ilerleyecek. Şimdi tekrar yine ipimi aldım. Alttan biraz yine ipi gizlemek için ip bırakıyorum fazladan. Ve burada ilk kilit yaptım. Şimdi bakın burada modeli uyguladığım sıram benim burası. Hemen altındaki sırayı atlıyorum. Ve bir sonraki, yani bakın şuradaki bir sıra atladım. Diğer sıra benim burası. Bu sıradan itibaren tekrar başlayacağım. İkinci sırada yine buradaki sağ kenardan başlıyorum. Buradaki boşluklara tekrar modeli uygulayacağım. Bakın hep buradaki boşluklara batacağım. Tam sırasını takip ediyorum. Buradaki boşluklara batacağım. Devamındaki boşluk. Bakın son boşluk da burası. Ondan sonra da en son buradaki boşluğa battıktan sonra hemen bakın üzerimdeki duran boşluğa da ipimi sabitleyeceğim. O şekilde olacak. Yani bir boşluk bırakmış olacağız. İkinci boşluğa tekrar ipimizi sabitlemiş olacağız. Yani arada bir boşluk kalmış olacak. Şimdi tekrar yine başlangıcımızı yapalım. Hemen buradaki bir sıra atlıyorum ve ikinci sıra benim buradan başlayacağım için bakın buradaki boşluktan tığımı battım. Yani buradaki sabitlediğim yerden sonra bir boşluk atlamış oluyoruz. Bir sonraki boşluğa buradan ipimi sabitlemiş olacağım. Hep bir boşluk atlamış olacağız. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde sık iğne yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Bir zincir çektikten sonra şimdi ilk boşluk, bakın bir sıra atladım. İkinci sıra benim hemen şuradaki ilk boşluğa buraya batmam gerekiyor. Daha sonra da bakın sırayı takip ediyorum. Yukarı doğru. Hemen buradaki boşluk, bir sonraki burası. Bu şekilde sırayı takip edip yukarı doğru çıkacağım. En son bakın bu noktada bitireceğim. Ve daha sonra ipimi sabitlemek için bakın bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa, yani en son burada üçerli grup trabzanı yaptıktan sonra hemen onun üzerinde devamındaki boşluğa da burayı sabitleyeceğim ipimi. Şimdi devam ediyorum. Şimdi ilk boşluğa buraya 3 tane trabzan. 1 2 ve 3. Devamındaki bir sonraki boşluk, bakın yukarı doğru şuradaki boşluklara batacağım hep. İki ve 3. Şimdi bir sonraki boşluk, bakın hemen devamındaki boşluğa batacağım. 1 2 ve 3. Bir sonraki boşluk,
Bakın bir atladım. Arada kalan boşluk. Ondan sonraki sıraya devam ediyorum. İki ve 3. Tekrar hemen bakın şuradaki boşluk. Bakın burada 3, 6 tanesini yaptım. Şimdi 7.'yi yapacağım. 7. de bakın şuradaki son boşlukta buradaki yere 7. trabzanı oluşturmuş olacağız. Ondan sonra da hemen üstündeki noktaya da boşluğa ipimi sabitleyeceğim. 7. boşluğa tekrar yine 3 tane trabzan, 2 ve 3. Şimdi şu şekilde ördüğüm yeri düzeltiyorum ve hemen ardından üstündeki, bakın burada en son bağladığım yerden sonra bir boşluk atlamış oluyoruz. İkinci boşluğa batıp buraya bir tane sık iğne yaparak ipimi bağladım. Bir zincir çekip şimdi burada ipimi kopartacağım. Biraz fazla bırakıyorum ipimi gizlemek için. Ve burayı sıkıştırdım ipimi ve ikinci sırayı da tamamlamış oldum. Şimdi bir sonraki 3. sıraya geçeceğiz. Bizim burada bakın ördüğümüz yerden sonraki hemen bir sonraki sırayı atlıyorum. Burayı boş bırakıyoruz ve onun yanındaki ikinci sıradan itibaren tekrar bakın şuradaki boşluklara tekrar yukarı doğru buraya tekrar üçerli grup trabzanlarımızı oluşturacağız. Bakın devamında takip ediyorum boşluklarımı. Buradaki yere devam edeceğiz. Buradaki boşluklara batacağız. Daha sonra da yine bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa ipimizi sabitleyip ondan sonra ipimizi kopartacağız. Şimdi tekrar bir sıra daha burayı sizlere göstermek istiyorum. Tekrar burada ipimi aldım. Kilit yaptım yine ve parçamızın da başlangıç zincirli kısım sol kenarda kalacak ve ardından buradan sağ taraftan başlayacağız. Çantanın ağız kısmı olan zincirli yere doğru örgümüzü öreceğiz ve bu noktada bitireceğiz. Şimdi bu ördüğümüz kısımdan sonra bakın ördüğüm yer benim bu sıra. Şimdi bir sıra atlıyorum. Bir sıra atladıktan sonra ikinci sıradan itibaren tekrar yine modelimi oluşturacağım. Bir sıra atladım ve ikinci sıra bakın şuradaki boşluktan itibaren yani bir boşluk atladık. İkinci boşluğa buraya ipimi sabitleyeceğim yeni sıra için. Tığımda 2 tane ilmeğim var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Şimdi üzerine bir tane zincir çektim. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Bakın bir sıra atlıyorum. İkinci sıra hemen şuradaki ilk boşluğa batacağım modelimi yapacağım. Buraya 3 tane trabzanımızı oluşturacağız. 2 ve 3. Şimdi devamında bakın şöyle göstermek istiyorum. Bakın buradaki boşluk. Daha sonra diğer boşluk. Düz bir şekilde bakın devam ediyorum. Sıramı takip ediyorum. Yukarı doğru çıkacağım. Bir sonraki boşluk. 1
2 ve 3. Bu noktayı ördüm. Diğer trabzanı bakın buraya yapacağım. Bir sonraki boşluk, buradaki boşluk, yukarı doğru bu şekilde sıramı takip edeceğim. Bir boşluk atlayıp ikinci buradaki boşluğa ipimizi sabitleyeceğiz. Şimdi devam ediyorum tekrar. Bakın arada bir sıramız duruyor. Üç trabzan, bir sonraki boşluğa batıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi burada devamında bir sonraki buraya batıyorum. Daha sonra buradaki boşluk. Bu şekilde kenar kısma kadar geliyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi bu yaptığım trabzanları elimle düzelttim. Şimdi bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa tam sırayı takip ettiğim zaman ikinci boşluğa denk geliyor. Ve buraya önce bir tane zincir ve daha sonra boşluğa batıp sık iğne yaptım. Ve üzerine bir tane zincir çekip ve ipimi kopartacağım. Bu şekilde 3. sıramı da tamamlamış oldum. 4. sıra için tekrar burada ipimi aldım. Şimdi biz burada bir sıra atlayacağız. Bakın en son sıramı yaptığım nokta burası. Bir sıra atlayacağım. İkinci sıradan itibaren tekrar burada modelimi uygulayacağım. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa buraya ipimi sabitleyeceğim. İkinci boşluğa sık iğne yaparak ipimi sabitledim ve üzerine bir tane zincir çektim. Şimdi benim buradaki trabzanı yapacağım yer, buradaki arada bizim atladığımız sıramız burası. Bir sonraki sıra, ikinci model yapacağımız sıramız da burası. Şimdi ilk bakın şuradaki boşluklara, buradaki boşluklara tekrar trabzanları uygulayacağım. Sıramı burada takip edeceğim. Bakın sıramı takip ediyorum. Çantanın az kısmına, zincirli kısma kadar buraya kadar geleceğim. İpimi sabitlemek için de bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa buraya sık iğne yaparak ipimizi sabitleyeceğiz. Şimdi burada ipimi sabitledim. Üzerine bir zincir çektim. Hemen buraya
ilk üçlü trabzan oluşturacağım. İlk modelimi yaptım. Bakın bir sonraki boşluk, sıramı takip ediyorum ve buradaki boşluğa yapacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir, iki ve üç. Bakın ikinci modelimi de yaptım. Devam ediyorum. Şimdi burada sıramı takip edeceğim. Sıramı takip edip ve sol kenara kadar gelip burada bir boşluk atlayacağız. İkinci boşluğa bir zincir çekip burayı ipimizi sabitleyeceğiz. Hep bu şekilde taban kısmına geldiğimiz zaman da aynısını yapacağız. Hiçbir işlem uygulamayacağız. Bakın en son yaptığım nokta burası. Bir sıra atlıyorum. İkinci sıraya tekrar buradan modelimi başlayacağım. Devam edeceğiz burada. Yine aynı şekilde sıramızı takip edip modeli uygulayacağız. Bu şekilde modelimizi bir sıra atlayacağız. İkinci sıraya model uygulayacağız. Bir sıra atlayacağız. İkinci sıraya model uygulayacağız. Çantamızı ikiye katladığımız zaman da görünüşü de bu şekilde olmuş olacak. Ben parçanın üzerine modelimi yarısına kadar uyguladım. Bakın bu şekilde yarısına kadar uyguladım. Burada anlattığım gibi birer sıra bıraktım. İkinci sıradan tekrar burada üçerli grup trabzanlarımı oluşturdum. Hep başlarken de bir kafes atlıyoruz. İkinci boşluktan itibaren buradan başlangıcımızı yapıp bitirirken de yine aynı şekilde bir boşluk atlıyoruz. İkinci boşluğa bu yaptığımız şeridi ikinci boşluğa bağlıyoruz. Bu şekilde birer sıra bıraktım. İkinci sıraya modelimi uyguladım. Yarısına kadar geldim. Burada sizlere göstermek istediğim bir nokta var. Yarısına geldikten sonra bakın son bir boşluk atladım ve ikinci boşluktan itibaren başlangıcımı yaptım. Kamera biraz yaklaştırmak istiyorum. Ve daha sonra sıramı takip ettim. Bakın tam yarı nokta burası. Köşeye kadar geldim. Bakın bitişi de şurayı sizlere tekrar göstermek istiyorum. Burada ben köşeye kadar geldim. Şimdi buranın bağlanışı sizlere paylaşacağım. Şimdi burada bakın biz en son boşluk burası. Şimdi bu yarının buradaki yaptığımız şeridi bağlamak için yine bir boşluk bırakmış oluyoruz. Şimdi yan kısma geçiyorum. Yan kısmındaki bir boşluk atladım. Yani ikinci boşluk yan kısmın ilk boşluğu oluyor. Şimdi buraya bu yaptığım üçerli grup trabzanı bağlayacağım. Onun için de bakın hemen dibinde olduğu için burada zincir çekmeme gerek yok. Direkt boşluğun içine battım ve ilmek çıkartıp ilmek kaydırma yaptım ve üzerine bir tane zincir çektim ve burada ipimi koparttım. Bu şekilde bağlama işini yapmış olduk. Biz burada yarı şeridi yaparken uzun kenardaki son boşluğa batıp ondan sonra burada üçerli grup trabzanları oluşturmuştum. Tam yarı oluyor burası. Daha sonra şimdi bu yaptığımız kısımlar tekrar buradan devam ediyoruz. Birer sıra boşluk bırakıp tekrar yine aynı şekilde şeridimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Ardından diğer şeridi yapmak için bakın kısa kenara doğru dönüyorum burada. Ve en son burada yine bir boşluk bırakıyoruz. Yani bir sıra atlıyoruz. İkinci sıra yani ikinci boşluğa başlangıcımı yapıyorum. İpimi bağlayıp üzerine bir zincir çekip daha sonra tekrar yine buradaki şeridimi oluşturuyorum. Şimdi buradan diğer sıra için yine sizlere başlangıcımı paylaşacağım. Burada yine bir sıra atlıyoruz ve ikinci sıradan itibaren tekrar buradan başlangıcımızı yapacağız. Burada tekrar yine bir sıra atlıyorum ve ikinci sıraya buraya üçerli grup trabzanlarımı yapacağım. İpimi bağlamak için de bir boşluk atlıyoruz. Bakın hemen modeli yaptığım yerin dibindeki boşluğu atlıyorum ve ikinci boşluğa buraya ipimi bağlayacağım. Yine ipimi kilit yaptım. İkinci boşluğa tığımı batıp buraya ilk önce
sık iğne yaptım, ipimi bağladım ve üzerine bir tane zincir çektim. Şimdi tekrar sıramı takip edip buradan modelimi devam edeceğim. Rahat durabilmek için kendime doğru şu şekilde çevirdim. Bakın ilk boşluk bizim model yapacağımız yer, buradaki boşluk. Daha sonra yanındaki boşluk, sıramızı takip edeceğiz. Şimdi hemen ilk buradaki boşluğa trabzanım yapacağım. Bakın ilk başlangıcımı yaptım. Daha sonra bu şekilde elimizle düzelteceğiz ördüğümüz trabzanları. Tekrar yanından itibaren şeridimi takip edip devam edeceğiz. Ve diğer köşeye kadar gelelim. Tekrar buranın sizlere bitiş noktasını paylaşacağım. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada en son bitirirken de hemen arkasındaki bir tane boşluk var. Trabzanı yaptığım yerin arkasındaki boşluğa bağlayacağım. Hemen arkasında olduğu için burada bir tane zincir çekmemize gerek yok. Burada biz bitirirken zincirli kısım, yani parçayı başladığımız kısma bitirirken bir zincir çekiyorduk ve sık iğne yapıp o şekilde bitişimizi yapıyorduk. Burada ise zincirsiz şekilde hemen arkasındaki trabzanın arkasındaki boşluğa batıp ilmek çıkarttım ve diğer ilmekten kaydırdım ve bir tane zincir çektim ve ipimi burada kopartacağım. Burayı sıkıştırdım ve bu şekilde sıramı tamamladım. Bakın örerken de trabzanların duruşu bu şekilde oluyor. Biz bunu elimizle düzelteceğiz. Şimdi tekrar devam edeceğiz. Yine burada gösterdiğim gibi bir sıra atlayıp ikinci sıradan itibaren, yani bir boşluk atlıyoruz. İkinci boşluktan itibaren tekrar başlangıcımızı yapıp sıramızı takip edip trabzanlarımızı oluşturacağız. Bu şekilde birer sıra atlayacağız ve sıra sonuna kadar gelelim. Parçanın üzerine ben modeli uyguladım. Bakın görünüşü bu şekilde. Çok şık, güzel bir çanta olacak. En son yine bir şerit atladım. İkincisine 3 tane 3 boşluğa trabzan yaptım ve en son bakın bir tane burada köşede trabzanımız kalmış oldu. Bu şekilde bitirdik çantamızın parçasını. Şimdi ben bitirdikten sonra ters tarafını çevirdim ve burada buharlı ütü yaptım. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi sırada çantamıza derinlik katmak için 2 tane yan parça öreceğiz. Biz dikdörtgen parçayı bitirdikten sonra modeli yapmadan önce işaretleyicilerle çantanın ön ve arka yüzü ve bir de tabanı için sayı belirlemiştik. Biz burada çantanın ön yüzü için 17 sıra trabzanlı sırası ayırdım. Tabanı için 6 sıra burada trabzan sırası ayırdım. Tekrar çantanın arka yüzü için de yine 17 sıra ayırmıştık. Sık iğneden oluşan kolay bir parça öreceğiz. Şimdi onun sizlere yapılışını paylaşacağım. Ben parçanın bir tanesini hazırladım. Şuradaki bizim başlama sık iğne sayımızı da şuna göre belirledim. Burada bizim 6 sıramız vardı. Trabzanlı sıramız vardı. Bu sayıyı belirlerken burada bir trabzanlı sıra var, bir de zincirli kafes sırası. Bir trabzanlı sıra, zincirli kafes, trabzanlı sıra ve zincirli kafes de bu şekilde 6 sıra oluyor. Trabzanlı sırayı ben 3 sık iğne olarak düşündüm. Zincirli kafes yerine 2 sık iğne olarak düşündüm. 3, 2, 3, 2, 3 ve 2 olarak burayı ayarlamasını yaptım. Yani toplamda 15 tane sık iğne oluyor. Şimdi daha sonra bakın tam başladığım yer benim işaretleyici taktığım yere geliyor. Şimdi bunun yapılışını geçelim. İpimi aldım. İlk burada kilit yapacağım ve bunu zincirden saymıyorum.
15 tane sık iğne için 16 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip geliyorum. 16 tane zincir çektim. Hemen 15. zincirin içine batıp buraya bir tane sık iğne yaptım. Bir sonraki zincir boşluğuna batıp ilmeği çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini bir ördüm. İkinci sık iğnemi yapmış oldum. Yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar sık iğne. Her zincir boşluğuna birer defa batıp sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son zincirin içine de 15. sık iğnemi bu şekilde yapmış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Kenarda zincir çekmeyeceğim. Daha düzgün olması için kenar yerimiz. İlmeği uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce hemen dibindeki ilk boşluğa batıp ilk sık iğnemi yaptım. Bir sonraki boşluğa yine aynı şekilde boşlukların içine sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son kenarda burada bir tane boşluk kaldı. Ve son sık iğnemi bu şekilde yaptım. 15 tane sık iğnemiz var. Şimdi tekrar bir üst sıra için ilmeğimi uzattım. Tekrar örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce buradaki ilmek uzattığım yerin dibindeki boşluğa batıp ilk sık iğnemi yaptım. Her boşluğun içine birer defa batıp bu şekilde sık iğne yapacağız ve ileri geri burada parçamızı büyüteceğiz. En son burada son sık iğne yaptıktan sonra tekrar ilmeği uzatıp tekrar örgümüzün arkasını çevirip bir üst sıraya çıkıp tekrar yine sık iğnemizi yapacağız. Ve bu şekilde toplamda ben 42 sıra ördüm. Aynı zamanda bu parçanın sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. Eni 9 santim ve yükseklik 28 santimde yüksekliği var. Burada 42 sırayı da şu şekilde ben belirledim. Bizim trabzanlı sıra 3 sık iğne, zincirli kafes yeri 2 sık iğne olarak düşündüğümüz için 3 2 3 2 bu şekilde 17 sıra için 42 sıra sık iğne yapmış oldum. Şimdi bu yaptığımız parçaları çantamıza birleştireceğiz. Dikdörtgen parçayı ben ikiye katladım. Ve ördüğüm parçanın bir tanesini aldım. Şimdi ilk önce burada işaretleyicilerle ara ara tutturacağım. Rahat burada birleştirebilmek adına. Şimdi ilk önce bakın şurası ilk sık iğnenin olduğu düz tarafı ben parçanın düz tarafı yapacağım. İstediğiniz yönü yapabilirsiniz. Çünkü ileri geri ördüğümüz için fark etmiyor. Şimdi şu şekilde dikdörtgen parçanın altına aldım yan parçayı. Yani üzerinde kaldı büyük parça. Kenardan işaretleyiciyle tutturacağım. Bakın benim işaretleyicinin olduğu yer burası. Buraya kadar tam diğer yan parçanın da köşesini ikisini birlikte burayı da tutturacağım. Şimdi burası taban kısma geliyorum. Tabanı için bizim ayırdığımız 6 sıra için bakın diğer işaretleyici noktasıyla ve buradaki köşeyi işaretleyici takacağım. Köşesiyle birleştirdim. Ve tekrar bakın diğer yönü için çantanın burayı da ilk önce bakın kenar ağız kısmına, çantanın ağız kısmından başlayacağım. İşaretleyici takmaya. Bakın yan parçanın bir tanesini bu şekilde işaretleyicilerle tutturduk. Şimdi buradan sık iğne yaparak birleştirmesine başlayacağız. İpimi burada aldım. İpimi kilit yaptım. Şimdi burada
bizim kenarda zincirimiz var. İşaretleyiciyi çıkarttım. Bu kenarda 3 tane zincir var. 1 ve 2. İkinci zincir, yani ortadaki zincire batacağım. Ve şimdi sık iğnenin de yan parçanın da ilk birinci kenarda duran sık iğnenin içine batacağım. Ve örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. Bakın şu şekilde olacak. Yan parça, bakın işaretleyiciler tutturduk. Büyük parçanın altında kalıyor. Bu şekilde sık iğne yaparak birleştirmeye başlayacağım. Örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. 1. Şimdi ilk zincire battım. Artık yanında bir tane daha batacağım. Bu defa boşluğa batacağım. Ve 2. 2 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi trabzanlı yere de 3 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi hemen bakın trabzanlı noktaya geçtim. Ve hemen onun bakın battığım yerin hemen yanındaki ilmeğe battım. Tekrar sık iğne yaptım. Yine aynı boşluğa batacağım. Bakın buradaki büyük parçadaki boşluğa batıyorum. Ve yan parçanın da battığım noktaya batmıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Burada biz sayılı yaptığımız için aynı noktaya, yan parçada aynı noktaya batmıyoruz. Battığımız yerin hemen bir ilerisindeki sık iğneye batmış olacağız. Çünkü sayılı olarak yan parçamızı ördük. Şimdi 2 tane oldu. Bakın bir de trabzanın bir de tepesindeki bir tane boşluk var. Üçüncüsünü de buraya yapacağım. Ve yan parçanın da battığım noktanın hemen yanındaki boşluğa geçtim. Ve buraya sık iğne yaptım. 3 tane oldu. Şimdi zincirli noktaya geldim. Zincirli yere 2 tane batacağım. Dikdörtgen parçada zincirli boşluğa battım. Ve yan parçada battığım yerin hemen yanındaki sık iğnenin kenar noktasına bakın. Sık iğnemizin kenarında bir boşluk var. Bu noktaya batıp tekrar sık iğne. Şimdi yine büyük parçada yine aynı boşluğa batıyorum. Yan parçada battığım noktanın hemen yanındaki boşluğa geçtim. Her sık iğne sırasının kenarında boşluklar var. Buradaki boşluklara batacağız. Ve 2. Şimdi tekrar trabzanlı yere geldim. Buraya da 3 tane yapacağız. Bakın buradaki bizim koparttığımız kısa iplerimiz var. Bunları sık iğne yaparken hep içeride bırakacağız. Temiz bir görüntü olması için. Şimdi buradaki boşluğa, trabzanlı boşluğa geçtim. Ve yan parçada battığım noktaya batmıyorum. Hemen yanındaki sık iğne boşluğuna battım. Sık iğnemi yaptım. Buradaki işaretleyici çıkartmak istiyorum. 1. Dikdörtgen parçada trabzan boşluğuna battım. Ve yan parçada hemen bir sonraki boşluğa geçtim. Tekrar sık iğne. 2 tane oldu. Bakın bir tane de trabzanın hemen ucunda bir tane boşluk var. Bir tanesinde 3. sık iğneyi de buraya yapıyorum. Yan parçada ise bir sonraki sık iğne boşluğuna geçtim. Tekrar sık iğne. 3 tane oldu. Şimdi zincirli boşluğa geldim. Buraya 2 tane yapacağız. Dikdörtgen parçada bakın buraya zincirli boşluğa battım. Yan parçada ise bir sonraki boşluğa batıp sık iğne yaptım. 1. Tekrar yine aynı boşluğa, yan parçada battığım yerin hemen yanındaki boşluğa battım. Ve 2. Şimdi tekrar trabzanlı yere geldim. Trabzanın bakın buraya boşluğa batıp
yan parçada hemen yanındaki battığım yerin hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Aynı noktaya yan parçada aynı yere batmıyorum. Bir, tekrar trabzanlı yere battım. Yan parçada hemen bir yanındaki boşluğa geçtim. 2, bir de trabzanın ucunda bir tane boşluk var. Buraya battım. Yan parçada bir yanındaki boşluk. Sık iğne 3 tane oldu. Şimdi tekrar zincirli yere geldim. Buraya battım. Bir yanındaki boşluk, yan parçadaki yere battım. Bir, aynı noktaya tekrar battım ve bir yanındaki yan parçada bir yanındaki boşluğa batıp ve 2. Şimdi tekrar bakın trabzanlı yere geldim ve örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. Trabzan boşluğuna batıyorum. Yan parçada bir yanındaki boşluk, buraya bir, iki, ve 3. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Köşe noktasına kadar gelelim. Yan parçayı birleştirirken sol kenardan başladım ve köşeye kadar geldim. Şimdi burada tabana doğru döneceğim. En son ben burada zincirli yere 2 tane sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi tam yan parçanın köşesine batmış oldum. Şimdi tabanı için işaretleyiciyi çıkartacağım. Hemen yanında trabzanlı noktam var. Sık iğnenin birincisini bakın boşluğa battım trabzanlı noktaya. Şimdi yan parçanın yine aynı köşeye battığım noktaya batacağım. Tam buraya köşeye battım, sık iğne yaptım. Bir, tekrar boşluğa battım ve yan parçanın hemen bir yanındaki yere geçiyorum. 2, sonra bir sonraki yan yere geçiyorum. Yanındaki boşluğa geçtim. Ve 3. Tekrar bakın burada bizim 2 tane zincirli noktaya batacağız. 2 tane buraya sık iğne yapacağım. 1, yan parçada bir yanındaki boşluğa geçtim. Ve 2. Tekrar buradaki tabanın köşeye kadar gelelim. Köşeye gelmek üzereyim. Şimdi son burada 2 tane zincirli boşluk noktası var. Buraya battım. Ve yan parçada bakın yan parçada benim burada 2 tane sık iğnem kalmış oldu. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bir tanesini bakın büyük boşluğa batıyorum. Zincirli boşluk yan parçada sonra ikinci sık iğneye battım. Ve tekrar aynı boşluğa tekrar battım ve yan parçada köşedeki boşluğa batıp buraya sık iğnemi yaptım. Şimdi yukarı doğru tekrar çantanın alt kısmına doğru ilerleyeceğiz. Burada ilk köşeye dönerken hemen bakın yanında bizim trabzanlı yerimiz var. Buraya 3 defa batacağım. Bakın boşluğa battım. Köşeye dönerken ilk batacağımız yer tekrar yine aynı yan parçadaki tekrar köşeye aynı noktaya batacağım. Şimdi ilk sık iğnemi buraya yapacağım. Tekrar artık bir yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar sık iğne. Bu şekilde ilerleyeceğiz. 3 2 3 2 şekilde yan parçada bir yanındaki boşluğa batıp bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Çantanın ben yan parçanın birleştirmesini tamamladım. Bakın görünüşü bu şekilde olacak. Şimdi en son köşeye de battım ve burada bir tane zincir çekip ve ipimi kopartacağım.
ipimi koparttım. Diğer parçayı birleştirmek için diğer parçamı aldım. Şimdi biz burada sol tarafı birleştirmiştik. Sağ tarafı birleştirmek için de yine aynı şekilde bakın çantamın diğer tarafını çeviriyorum. Birleştireceğim kısmı sol tarafa alıyorum. Birleştireceğim taraf sol tarafta kalacak ve yan parçayı aldım ve bunu buradaki büyük parçanın altına koydum. Yine köşelere burada işaretleyici takacağız. Aynı diğer parçada yaptığımız gibi yapacağız. Buradaki köşeye de yine taban için ayırdığımız işaretleyicileri köşeye takacağım. Taktım. Şimdi yine birleştirirken birleştireceğimiz kısım sol kenarda kaldığı için yine aynı diğer tarafta yaptığımız gibi buradan sol kenardan başlayacağız birleştirme yapmaya, köşeye geleceğiz. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi köşeye doğru dönüp ve devam edeceğiz birleştirme yapmaya. Devam edip diğer çantanın kenar kısmına kadar birleştireceğiz. Bu şekilde bu parçayı da birleştirelim gelelim. İkinci yan parçayı birleştirirken burada sizlere göstermek istediğim bir nokta var. Şimdi biz ilk burada 2 sık iğne ile başladım. Hemen yanında trabzan noktam var. 3 defa da buraya sık iğne yaptım. Şimdi bizim hemen bakın karşımıza dikdörtgen parçanın üzerine yaptığımız üçerli trabzanlarımız var. Şimdi buradaki bizim 2 zincirlik boşluğa bu yaptığımız modeli sık iğne yaparak bağlamıştık. Şimdi yine aynı şekilde buradaki modeli bağladığımız boşluğa yani 2 zincirlik boşluğa yine aynı diğer yan tarafta yaptığımız gibi 2 tane buraya batacağım. Ve yan parçada bir sonraki yanındaki boşluğa batıp örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. Bakın buradaki 2 zincirlik boşluğa battım. Yan parçada bir yanındaki boşluğa batıp tekrar diğer tarafta yaptığımızın aynı işlemi uygulayacağız. Trabzanlı yere geldim. Yine 3 tane sık iğne. Buradaki boşluğa 2 tane ve trabzanlı yere 3 sık iğne. Bakın tekrar bizim burada modeli bağladığımız 2 zincirlik boşluğumuz var. Yine buradaki boşluğun içine 2 tane sık iğne yapacağız. Yani yine aynı diğer tarafta yaptığımızın aynı işlemi uygulayacağız. Bu şekilde parçamızı birleştirmesini tamamlayalım. İkinci parçamı da bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi burada hiç ipimi kopartmadan sol tarafa doğru dönüp çantanın ağız kısmının çevresine sık iğne gideceğiz. Şimdi burada köşede bir tane zincir çektim. Yine bakın buradaki trabzanın tepesine batıp örerken de kısa ipimi tığın üzerine alıp içeride bırakıp gizleyeceğiz. Buraya bir tane. Bakın şimdi burada bizim 2 zincirlik boşluğa geldik. 2 zincirlik boşluğa 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Şimdi trabzana geldim. Trabzanın tepesinde bir tane boşluk var. Buraya da bir tane sık iğne. Şimdi tekrar bakın bizim üstüne yaptığımız trabzanlı şeridin bağladığımız 2 zincirlik boşluğa geldik. Sağındaki 2 zincirlik boşluğun sağındaki boşluğa buraya bir tane ve solundaki boşluğa yine buraya da bir tane şekilde sık iğne yapacağım. Şimdi tekrar trabzanın tepesine geldim. Buraya bir tane sık iğne. 2 zincirlik boşluğa geldim. Buraya tekrar 2 tane sık iğne. 1 ve 2. Tekrar trabzanın tepesine geldim. Buraya bir tane. Bakın tekrar modeli bağladım. 2 zincirlik boşluğa geldim. Buranın sağına bir tane ve soluna da bir tane sık iğne yapacağım. 2 zincirlik boşluğun sağındaki boşluğa bir tane ve solundaki boşluğa da bir tane şekilde sık iğne. Tekrar trabzanın tepesine de
buraya bir sık iğne şekilde örerken de hep kısa iplerimizi içeride bırakacağız. Bu şekilde köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Şimdi burada en son 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada hiç bakın birleştirdiğim noktaya batmıyorum diye direkt hemen yan parçanın ilk sık iğnesinin içine batacağım. Birleştirdiğim noktaya batmadan direkt buraya sık iğne yapacağım. Ben yanındaki boşluğa birer tane sık iğnelerin üzerine tekrar sık iğne yapacağız. Bu geçişi bu şekilde yapmış olduk. Kenarın köşesine geldim. Şimdi çantanın diğer ağız kısmının diğer tarafına doğru döneceğiz. Burada birleştirme noktasına batmadan çantanın diğer ağız kısmındaki ilk boşluğa batıp buraya ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi devam ediyorum burada. Bakın hep trabzanlarımızın tepe boşlukları var. Bunlara batacağım. Trabzanların tepe boşluklarına batıp ilerleyeceğiz. Şimdi tekrar bakın 3 tane trabzan var. Bunun üzerine birer tane sık iğne yapacağım. Şimdi bakın bizim burada modeli bağladığımız boşluk var. Buraya batmıyoruz. Direkt hemen bakın 3 tane daha trabzan var. Trabzanın 3 tane trabzanın tepesine batacağım. Buradaki hiç aradaki bağladığımız modele dokunmuyorum. Modele dokunmadan arkasında duran 3 tane trabzanın tepelerine birer tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Bakın bir sonraki tekrar trabzanın tepesine birer tane sık iğne ve buradaki hiç modele dokunmadan hemen arkasında duran 3 tane trabzan var. Bunların da tepelerine birer tane sık iğne şekilde yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi başlangıç noktasına geldik. Burada birkaç sıra çantanın ağız kısmına sık iğne gideceğimiz için ilmek kaydırma yapmayacağım. Sık iğnemizi spiral şekilde döne döne öreceğiz. O yüzden en son boşluğa sık iğne yaptım. İlmek kaydırma yapmadan ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp direkt yine aynı şekilde sık iğne yaptım. Tekrar bir sonraki boşluğa batıp yine tekrar sık iğne yaptım. Şimdi başlangıç noktamın belli olması için buraya alt kısma işaretleyici taktım. Daha sonra birkaç sıra sık iğne gittikten sonra bitişi aynı bu başlangıç noktasının hizasında bitireceğiz. Tekrar devam edeceğim. Birer tane sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Her sık iğnenin içine birer tane sık iğne yapacağız. Tekrar çantanın ağız kısmına sıra sonuna geldiğimiz zaman devam edip yine aynı şekilde bakın sıranın sonunda da yine biz sık iğne ile devam ettiğimiz için birer tane sık iğne yaparak bu şekilde döne döne öreceğiz. Birkaç sıra örelim. Sizlere en son kaç sıra ördüğümün bilgisini paylaşacağım. Sıramı tamamladım. Burada toplamda 4 sıra sık iğne gittim. Şimdi bitişi sizlerle paylaşacağım. Burada en son bitişi de biz sıra başında işaretleyici takmıştı. Bakın aynı onun hizasında bitirdim. Şimdi burada bitişi yapmak için yanındaki sık iğnenin içine batıp ilmeğimi çıkarttım ve diğer ilmekten kaydırdım. Şimdi burada bir sıra biz ilmek kaydırma yapacağız. Tekrar yine bu işaretleyici çıkartmıyorum. İlmek kaydırmaları yine bu hizada bitirmiş olacağım. Hemen direkt devam ediyorum. Bir sıra ilmek kaydırma yapacağım. Sık iğnenin içine batıp ilmeğimi çıkarttım ve diğer ilmekten kaydırdım. Bu şekilde devam edeceğiz. Çok ilmek kaydırmalarımızı sıkı sıkı yapmadan rahat bir şekilde bir sıra sık iğnelerin içine batıp ilmek kaydırma yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna kadar geldim. İlmek kaydırmaları bitirdim. Burada son ilmek kaydırma yaptıktan sonra ipimi kopartıp burada ipimi çıkartıyorum. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. Bakın burada bizim
İlk yaptığım ilmek kaydırma noktam var. Bunu atlıyorum. Bir sonraki ilmek kaydırmanın bu şekilde ikisini birlikte aldım ve bu kısa ipimi çantanın iç kısmına alacağım. Ve şimdi son yaptığım ilmek kaydırmanın da bakın son yaptığım ilmek kaydırmanın da arka tek kanadına batıp bu kısa ipimizi çantanın iç kısmına almış oldum. Bu şekilde birleştirmemi yaptım. Ben çantanın deri kulpunu diktim. Bunu nasıl diktiğimi sizlerle paylaşacağım. Ben burada taba rengi bir kulp kullandım. Bunun aldığım yerin linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada dikerken kenarlardan şöyle ölçtüğüm zaman 9 santim sağdan ve soldan boşluk bıraktım. Bir de orta aradaki boşluğun da ölçüsünü paylaşacağım. 12 santim de burası var. Ben burada dikerken mumlu ip kullandım. Yine kulpun renginde. Elinizde mumlu ipiniz yoksa kağıt iple de dikebilirsiniz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde diktim. Çantamızı tamamladık. Çantamız çok şık, güzel bir çanta oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım ve ne kadar kağıt ip kullandığımın bilgisini vereceğim. Çantanın eni 38 santim, yükseklik 33 santimde yüksekliği var. Ben toplamda 420 gram kağıt ip kullandım. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.